Bu videomuzda papağan kafes düzeni hakkında konuşacağız. Papağan kafesinde neler olmalıdır, tünekleri nasıl olmalıdır, oyuncakları nasıl olmalıdır, kafes evin neresinde olmalıdır, bir kafeste kaç papağan olmalıdır, kafesin materyali ne olmalıdır gibi şeyler hakkında konuşacağız. Biraz size bunlardan bahsettikten sonra Astro'nun günlük kafesinin içini göstereceğim detaylı şekilde anlatırken. Daha sonra belki Astro da gelir, kafesine girer. O şekilde de sohbet etmeye devam ederiz. İlk olarak sizle kafes materyali hakkında konuşacağız. Kafes için en iyi malzeme paslanmaz çeliktir. Galvanizli kafesler kesinlikle papağan sağlığına uygun değildir. Çünkü galvaniz işleminde kullanılan çinko sürekli papağanlarımız buralarda gezip buralara tutunduğu için ve sürekli diliyle temas halinde olduğu için zaman içinde onları zehirler. Ve bunlar çok ciddi zehirlenmelerdir. Nörolojik problemlerden kan problemlerine kadar bir sürü kötü şeye yol açar. Ayrıca kuşlarımızı öldürebilir de bu. O yüzden kafesimizin malzemesi çok önemli. Paslanmaz çelik kafes için çok iyi bir malzeme. Ama paslanmaz çelik kafes bulmak çok kolay değil gerçekten. Ve çok güzel bir malzeme olmasına rağmen biraz pahalı. O yüzden bu daha çok pet shoplarda satılan ve Türkiye'deki pet shoplarda daha çok bulunan malzeme bu tür elektrostatik kaplama. Bu elektrostatik kaplamanın bu şekilde bir zararı yok. Ancak eğer kuşumuz kafesini çiğniyorsa ya da kafesimiz eskimişse ve bu üzerindeki kaplama soyuluyorsa bu da aynı şekilde metal zehirlenmelerine yol açıyor. O yüzden böyle elektrostatik kaplama kafesler kullandığımız zaman çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Kafesimizin kaplaması soyuluyor mu, altından metali görünüyor mu diye. Ve öyle olduğu zaman ya bir işlemle belki yapılabiliyordur, tekrar kaplatılmalı uygun malzemelerle veya kafesimizi değiştirmeliyiz. Bir diğer konu da kafesin boyutu. Benim Afrika gri papağanım bu kafesi kullanıyor. Benim için ve aslında genel kabul görmüş bir şeydir bu. Mesela bir Afrika gri için kullanabileceğiniz en küçük kafes boyutu bu gerçekten. Bunun ölçüleri zannediyorum 70'e 60 gibi bir şey. Ama genel standart olarak bir kuşun kanatlarını iki yana doğru da tam açabiliyor ve kanatlarının kafes duvarlarına dokunmuyor olması gerekir. Bir kafesin o kuş için rahat olması için. Ve de kafeslerde genelde dik kafesleri çok görüyoruz. Ama kafeslerde bu dik alan, yani aşağıda kalan alan atıl kalıyor. Çünkü kuşlar hep üst tünekleri kullanmayı severler. Kendilerini güvende hissetmek için. O yüzden birçok insanın da kafesinde görüyorum. Buradan yukarısı tüneklerle dolu ve oyuncaklarla dolu ve buradan aşağısı bomboş. Ama baktığınızda çok büyük bir kafes gibi görünüyor. Fakat bu kuş için büyük bir kafes değil. Çünkü kuş sadece kafesin bu kısmını kullanıyor. Yani bu Astro için bile doğru. Aslında bu kafes neredeyse sadece bu kadarlık bir kafes. Neredeyse hiçbir zaman kafes tabanında görmüyorum Astro'yu. O yüzden bulabildiğiniz kadarıyla yatay genişlikte kafesler çok daha iyidir. Dikey genişlikteki kafeslerden çok. Ama mesela ara papağanı, yani makavlar gibi kuşlar için dikey genişliğin de önemli olduğu noktalar var. Çünkü kuyruğunun da serbest bir şekilde hareket edebiliyor olması lazım. Kafes duvarlarına sürünmüyor olması lazım. Ama genel olarak yatay bir genişlik her zaman daha kullanışlıdır papağanlar için. Yatay genişlik dedik. Peki bu yatay genişliği en verimli şekilde nasıl kullanacağız? Şu şekilde olacak. Muhabbet kuşlarında, sultan papağanlarında özellikle bunu bu şekilde yapmanız çok önemli. Hatta kanaryalarda bile, tüm kuşlarda tünekleri içine rastgele koymaktansa bu tarafı bir grup ve bu tarafa bir grup tünek koyarsanız, özellikle içinde uçuş alanı olabilen boyuttaki papağanların kafeslerinde karşıdan karşıya uçabilirler böylece. Ortayı tünek doldurmazsanız. Ortayı boş bırakın, oyuncakları da biraz daha arkaya doğru koyun. Ve bu çok daha güzel bir kafes düzenidir. Ayrıca böyle bir kafes aldınız.
içinde muhtemelen bu şekilde boydan boya uzanan bir tünek çıkacak. İlk yapacağınız şey bu tüneyi çıkarıp çöpe atmak. Çünkü bu tünek böyle gördüğünüz gibi kafesin bir ucundan diğer ucuna bir otoban görevi görüyor ve kuşunuzun her şeye ulaşması çok kolaylaşıyor ve bu da çok sıkıcı bir durum. Yani bu tüneyi ortaya koyduğunuz zaman diğer bu içinde gördüğümüz tüneklerin hiçbirini kullanmaya bile teşebbüs etmiyor kuşlar. Çünkü bir yem kabından diğer yem kabına gitmek için çok basit bir yol var. Bu da bütün süreleri kısaltıyor. Yiyecek yeme süresini, bir oyuncaktan diğerine ulaşma süresini, suyuna ulaşma süresini ve böylece zaten bütün gün içinde biz evde yokken ya da işte kuşumuz kafesindeyken zaman geçiren papağanlar daha da fazla sıkılıyorlar. Ama bu şekilde tünekleri farklı yüksekliklere ve farklı yerlere yayarsanız o zaman kuşumuz mesela şöyle gösterelim. Mesela Astro suyuna gitmek için bu tüneyi kullanıyor ve daha sonra yukarıdaki bir oyuncağına ulaşmak için buradan tırmanıp oraya geçiyor. Belirli bir zaman harcıyor. Sonra bu oyuncağıyla oynuyor. Daha sonra bu tarafta çok sevdiği başka oyuncaklar var. Burada sebzeleri var. Onlara gitmek için buradan çeşitli engellerden geçmesi gerekiyor. Bu tünek düz değil. Bunu aşması gerekiyor. Ve daha sonra oradan tırmanıp bu tüneye ulaşması gerekiyor. Sonra buradaki oyuncaklarına ulaşmak için belki oradan tekrar aşağı tırmanıp buraya gelmesi gerekiyor. Ve sonra bu oyuncaklarıyla oynaması için tekrar dolaşması gerekiyor. Ve kapattığınızda da görebilirsiniz. Burada bir tünek daha var. Yani çeşitli yerlerde, çeşitli boylarda, çeşitli kalınlıklarda ve çeşitli dokularda tüneklerimiz var. Şu tarz tünekler kesinlikle çok sıkıcı. O yüzden bu tarz tünekleri en aza indirgemeniz kuşunuz için önemli. Ayrıca da kuşlar hep tek bir kalınlıkta ve tek bir dokuda ki benzer tüneklerde durdukları zaman kuşların ayaklarında bumblefoot denilen bir iltihap şekli oluşuyor. Bunu engellemek için farklı dokularda tünekler kullanıp her zaman ayağın altına gelen baskıyı çeşitli şekillerde dağıtmak önemli. Bunun yanında ben mesela böyle kalsiyum tünekleri seviyorum. Çünkü Astro bir sürü oyuncağı olmasına rağmen bazen bunu da kemirebiliyor. Bu da farklı bir doku ve bu da bir değişiklik yaratıyor. Bu zeytin ağacından benim bulduğum ve yaptığım bir tünek. Eğimi de farklı bunun. O yüzden bu da çeşit katıyor tüneklere. Bu tünekler törpü için kullanılan tünekler. Bunların bu düz kısmını, bu Living World galiba bunun markası. Bu düz kısmını üstüne getirmeniz gerekiyor ki aynı şekilde az önce bahsettiğimiz bumblefoot ayakların altında oluşabilen küçük çiziklerden kaptıkları bakteri ve mikroplardan da olabildiği için altını çizmesini istemiyoruz bu pütürlü yapının. Bu yüzden üstü böyle durmalı. Burası üstte duruyor. Bir de bu tünekleri en üstteki tünek yapmıyoruz ki her zaman da sürekli burada durmaları çok iyi değil. En üstteki tüneyi tercih edecekleri için. Bunu geçiş tüneyi olarak kullanırsanız ayak hem tırnak törpüleme miktarını en fazla yapmış olursunuz hem de uzun süreli rahatsızlık vermemiş olursunuz kuşunuza. Tünek konusunda ki bir başka seçenek de böyle koton tünekler. Bu koton tüneklerin dokuları farklı ve yumuşaklıkları da farklı. Ayrıca da şekil verilebiliyor. O yüzden çok eğlenceli bir hale sokulabilir koton tünekler. Yalnız mesela bu yeni bir tünek. Ama bu tünek ve bu tünek son derece uzun süre kullanılmış ve yenilmiş tünekler. Bu koton tüneklere dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda böyle ip kullanılan oyuncaklara da aynı konularda dikkat etmelisiniz.
Birincisi, kuşlar bunu çiğniyorsa bu şekilde bunları çok fazla yutuyorlar ve bu zamanla kursaklarında kalıp hatta daha da aşağılara gidip sindirim sistemlerini tıkayabiliyor. Bu da kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bundaki daha büyük problem, kuşların tırnakları takılıyor bunlara ve ya dolanıyor, kan dolaşımını engelliyor ya da bazı kuşlar bundan kurtulmak için kendi tırnaklarını, parmaklarını sürekli gagalıyorlar, koparıyorlar. O yüzden bu koton tünekler bu hale geldiğinde hemen atmalısınız, çıkarmalısınız ya da bir yolunu bulup tamir etmelisiniz. Bu şekilde bir koton tünek çok tehlikeli. Ben bazı ipli oyuncaklar kullanıyorum. Mesela bu, ama ben Astro'nun bunu çok çiğnemediğini ve arasından sadece yiyecek çıkarmak için kullandığını biliyorum. Ve ben genelde evde çalıştığım için Astro gözetimim altında. O yüzden rahatlıkla kullanabiliyorum böyle bir oyuncağı. Ama yani mesela evde bıraktığım, uzun süreler evde bıraktığım bir kuşum olsa kesinlikle böyle ipli bir oyuncak kullanmam. Özellikle böyle bir şey kesinlikle kullanmam. Çok 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 tehlikeli. Özellikle uzun tırnaklarda. Oyuncaklar gerçekten çok önemli. Çünkü kuşlar vakitlerinin çok büyük bir kısmını kafeslerinde geçiriyorlar. O yüzden kafesleri çok eğlenceli olmalı. En az 3-4 tane değişik yapıda, değişik dokuda parçalanabilir oyuncak olması lazım kuşunuzun kafesinde. Sıkılan kuşlar depresyona girerler, kendi tüylerini yolarlar, agresif hareketlerde bulunurlar, kafeslerinin duvarlarını çiğnerler, bağırırlar ve bunların en kolay çözümü onların ilgisini çekecek ve parçalayarak zaman harcayabilecekleri, zamanlarını güzel geçirebilecekleri oyuncaklar sunmak. Bu oyuncakları almak zorunda değilsiniz. Çok 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 ucuza ve basit bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ben size örneklerini göstereceğim birkaç tane. Ben kendim yapmayı çok seviyorum oyuncakları. Çünkü Astro'nun tam olarak ne tarz şeyleri parçalamayı sevdiğini biliyorum ve ona göre özen gösteriyorum ve o tarz malzemeler seçiyorum. Ama bunlardan en basiti bu şekilde ve gerçekten her gün Astro'nun kafesine mutlaka koyduğum sebze ve meyveler. Bu yarım bir nar ama bunun içinde sadece birkaç parça nar tanesi kalmış. Çünkü çok fazla şekerli, onu vermiyorum. Parçalamayı çok seviyor Astro. Bunların içinden yemişleri bulmayı, buralara yemiş saklayabiliyorsunuz. Ya da işte küçük meyve parçaları saklayabiliyorsunuz. Ve bu böyle bir paslanmaz çelik şiş ve yukarı asılıyor. Gerçekten çok ucuz ve gerçekten her şeyde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı, çok tavsiye ederim. Daima böyle bir şişiniz olsun her papağan için. Şu oyuncağı ben yapmıştım. Kartonlar var, çentikli bazı tahtalar astım, bazı şeyler bağladım ve şurada daldarı var. Daha sonra bu satın aldığım bir oyuncak. Bunun içine bir sürü şeyler saklıyorum. Bu benim yaptığım bir oyuncak. Bu şekilde örgü bir malzeme. Onun arasına bir şeyler saklıyorum ve en basitinden bu. Astro'nun en sevdiği şeylerden. Sadece delikli bir tahta parçası ve bu deliklerin içine yemişler saklıyorum. Bir diğeri de bu. Bu da böyle bir kitapçık. Sadece deliyorsunuz ve bir tane çengelle asıyorsunuz ve kuşunuz için bunu yırtmak çok eğlenceli. Doğada ağaç yapraklarını, dallarını yırtıp koparmaya benziyor. Su kabı ve yem kabını iki ayrı tarafta tutmayı çok seviyorum ben. Çünkü o taraftan o tarafa gitmek en basitinden zaman alıyor. Daha önce bahsettiğimiz sebeplerle kuşumuzun sıkılmasını engelliyor. Ve ben genelde yem kabını eğer içinde yemiş bile koyacaksam, ki genelde bu şekilde yem kabıyla yiyecek bırakmıyorum. Yani her şeyi bu tarz gizli ve uğraşması gerekecek ya da oradaki darı tarzı gizli ve uğraşması gerekecek veya bunların içine peletler saklıyorum, onlara saklıyorum. Her şeyi bu şekilde sunuyorum. Ama böyle bir şeyde de mesela bu aralara pelet yem ya da yemiş saklayabilirsiniz. Bunların içine koyabilirsiniz.
Mesela şurada bir mantar. Bu. Bu da böyle bir parçalanmış bir oyuncağın parçasını atmadım ve geri koydum. Ayrıca bunlar da parçalanmış bir oyuncağın parçaları. Buradan bir şeyler aramak da kesinlikle çok eğlenceli. Kuşunuzun yemini bunun içine koyabilirsiniz. Ve bunu geri koyabiliriz. Az önce anlattığım şey buydu. Astro bunu çok fazla çiğnemiyor. Takip ediyorum. Bunun aralarından yiyecek çıkarmayı çok seviyor. Böyle bir şey var. Böyle ince bir tahtadan örmüştüm. Bir de yapmayı çok sevdiğim ve Astro'nun da yırtmayı çok sevdiği bir şey. Böyle gazete parçalarını buralara örüyorum. Buradan yukarıdan aşağı kadar gazete parçası örüyorum. Ve Astro birçok oyuncağından daha çok o gazete parçalarını yırtmayı seviyor. Astro'yu getirebiliriz. Biraz da o içinde oynarken konuşabiliriz başka şeyler hakkında. Kafesine girecek misin? Bak, narın var. Tamam mı? Aferin. Şuraya da atalım bir iki tane. Oradan bulursun sonra, tamam mı? Ve böyle güzel bir kafes düzeni sağlarsanız kuşunuz hiçbir zaman kafesine girmeye hayır demeyecektir. Güzel de bir eğitimden sonra. Bir kafesin içinde kaç tane kuş olabilir? Böyle bir kafesin içinde sadece bir tane kuş olabilir. Ve benim görüşüm kuşlar ne kadar iyi anlaşıyor olurlarsa olsunlar uçarak kaçamayacakları bir alanın içinde ben sadece bir tane kuş tutarım. Çünkü doğada yaralı kuş görmüyoruz. Çünkü kuşlar aralarında olan meseleleri ısırmaya varmadan hallediyorlar. Çünkü biri birine doğru bir hareket yaptığında hemen diğeri uçarak kaçabiliyor. Ama böyle bir kafesin içinde çok az bir yer alan var. Birbirlerinden kaçamazlar ve aralarında oluşacak bir gerginlikte birbirlerini yaralayabilirler. Böyle bir kafeste bir kuş olabilir. Ve gözetim altında olduğu sürece belki yan yana 2 kuş, 3 kuş koyabilirsiniz büyük kafeslerde. Ama gözetim altında tutmayacağınız zamanlarda, uçarak kaçamayacağı alanlarda sadece bir kuş olması doğrudur bence. Astro hemen nara gitti. Kafesimiz nerede olmalı? Kafesimiz evin yani orta bir yer değil ama insanlardan uzak bir yerde olmamalı kafes. Kuşunuz evin içinde olup bitenleri, evin içindeki insanları görüyor ve duyuyor olmalı ki yalnız hissetmesin. Ama bunu yaparken de şuna dikkat edeceğiz. Kafesimizin en az bir tarafı duvar olmalı ki kuşumuz güvende hissetsin. Kafesin her tarafı açık olduğu zaman kuşumuz çok fazla strese girebilir. Çünkü her zaman kendini tetikte hisseder. Bununla birlikte aynı şekilde camların yanına kafes koymayın. Çünkü dışarıdaki şeylerden çok korkabiliyor kuşlar. Aynı şekilde çok strese girebiliyorlar. Çok fazla tetikte hissedebiliyorlar. O yüzden evin meşgul bir yerinde ama aynı zamanda bir tarafı da kapalı olmalı. Eğer bunu sağlayamıyorsanız mesela bir yerine örtü koyabilirsiniz kafesin bir tarafına. Kafesin üstünü örtüyorsanız gece uyuması için kuşunuz veya kafesin üstünde burada bir tepsi varsa bunu çıkarın. Çünkü böyle karanlık ve kuytu yerleri kuşlar hormonlarının yüksek olduğu zamanlarda yuvaları olarak görürler ve kafes korumacılığı, dolayısıyla kafesinde ve çevresinde saldırganlık gibi şeyler yaparlar. Aynı zamanda hormonları da yükseltir böyle yuva olarak görebilecekleri bir yerin olması. O yüzden bu tepsiyi çıkartın. Kafesin üstünü örtüyorsanız gece onu indirin sabah mutlaka. Ve aydınlık bir yer yapın kafesi. Kuytu yerler olmasın kafesinin içinde de kafesin kendisi de kuytu olmasın. O yüzden hani böyle
Bazı oyuncaklar oluyor işte böyle kuşlar içine gitsin uyusun diye. Bazı kuş türleri bu şekilde uyumayı seviyorlar ama ben yine de uygun görmüyorum. O şekilde yuva yapabilecekleri hiçbir yer olmamalı kafesinde. Başka neyden bahsedeceğiz? Kafesin iç düzenini tünekler, yem kapları ve oyuncaklar dahil haftada bir değiştirmenizi öneririm ki kuşunuz kafesinden sıkılmasın. Biraz tedirgin bir kuşunuz varsa en sevdiği, en üstte olan tüneyi ya da sık sık üstünde durduğu tüneyi sabit tutabilirsiniz. Diğer her şeyi değiştirin derim ben. Böylece kuşlarınıza haftada bir yeni bir ortam sunabilirsiniz ve sıkıntıyı da engellemiş olursunuz. Toparlamak gerekirse yem kapları farklı uçlarda olmalı. Kafesin bir ucundan diğer ucuna uzanan bir otoban tünek olmamalı. Tüneklerimiz farklı dokularda, farklı eğimlerde, farklı malzemelerden olmalı. En az 3-4 tane farklı yapıda parçalanabilir oyuncak olmalı kuşumuzun kafesinde. Koton tünekler ve halat, ipli oyuncaklara dikkat etmeniz gerekiyor. Şu yem kaplarını boş bırakmamalısınız. Çünkü bazen kuşlar bunlara takılıyorlar. Bu böyle boş olduğu zaman. Böyle boş olduğu zaman ve bunların içinden işte kanatları falan sıkışıyor ve çıkamayabiliyorlar. Bir kafeste bir tane kuş olacak dedik. Fakat aksini düşünüyorsanız ya da çok iyi anlaşan, gerçekten çift olan kuşlarınız varsa her kuş için bir tane yem ve bir tane su kabı da koyun. Ve kuşumuzun kafesi bu şekilde olmalı. Oyuncaklardan daha detaylı bir şekilde başka bir videoda bahsedeceğiz. Oyuncak yapma konusunda da konuşacağız. Bu şekilde şeyleri de ayrıntılı anlatacağım. Şimdi biraz Astro'nun sebzelerini yemesini izleyelim.